Balıkesir Erdek. Baharın güzellikleri kendini göstermeye başlasa da sular hala oldukça soğuk. Sert havaya ve rüzgara rağmen bu dalışımda da güzel balıklar avlıyorum. Bu videoda levrek avı için merayı nasıl seçtiğimi ve baskın avlarını nasıl yaptığımı anlatacağım. Benimle birlikte nefes tutmaya hazırsanız gelin bu anlara birlikte şahit olalım. Dalışa yağmur sularının denize aktığı bulanık bir noktada başlıyorum. Çünkü tatlı su ile denizin birleştiği bu bölgeler levreklerin sıkça tercih ettiği yerlerdir. Burada küçük kefaller ve akıntının taşıdığı solucanlar levreklere adeta hazır bir ziyafet sunar. Akarsuyun girişini hemen sağıma alıp gövdemi kayaların arasına saklıyorum. Bulanık sudan gelen levreye başarılı bir atış yapıyorum. Levreyi avladıktan sonra merayı bozmamak için açığa doğru yüzüyorum. Daha önce birçok kez lüfer avladığım noktaya iniş yapıyorum. Gelen giden olmayınca yüzeye çıkmaya karar veriyorum. Tam o anda lüfer sürüsü yaklaşıyor. Başarılı bir atışla lüferi avlıyorum. Levrekten sonra Marmara'nın diğer bir prime balığı olan lüferi avlamak ayrı bir keyif veriyor. Şiddetli dalga ve akıntıya rağmen yüzeyle ilişkimi kesip kayaların arasından dikkatli ilerliyorum. Bu tür avlarda ani karşılaşmalara karşı her zaman tetikte olmak gerekiyor. İki kayanın arasından karşıma çıkan kiloluk sargozu gafil avlıyorum. Oldukça tecrübeli olan bu balığı bu şartlarda avlamak benim için ayrı bir avcılık başarısı. Bu yüzden diğer avlara kıyasla beni daha çok mutlu ediyor. Baltabaş sargozu avladıktan sonra baskın avına devam ediyorum. Bir anda kilo üstü bir levrekle karşılaşıyoruz. Başarılı bir atışla günün ikinci levreğini avlıyorum.
Her dalıştan sonra en az 20 metre yer değiştirip merayı bozmadan ilerliyorum. Bu kez de güzel bir sargoza denk geliyorum. Yırtıp kaçacakken son anda yakalıyorum. "2 metre derinlikte bulanık bir noktaya yatıyorum. Levrek beklerken çıkardığım sesleri merak eden bir eşkina kayaların arasından çıkıyor. Temiz bir atışla eşkinayı avlıyorum. Yağmur suları nedeniyle kıyılar bulanık. Bunu bir avantaja çevirmek için bedenimi kayalar arasında saklıyorum. Mera'nın doğal sesine ayak uydurarak gırtlağımdan ritmik sesler çıkartıyorum. Karşıma iri boy bir sargoz daha çıkıyor. Yosunlar arasında dinlenmeye çekilmiş levrekler görmeyi umut ediyorum. Ancak sürpriz şekilde kaya altından bir sargoz çıkıyor. Ayağıma gelen kısmeti geri çevirmiyorum. Sudan çıkmak üzereyken kayanın gölgesinde dinlenen bir kikla görüyorum. Eti oldukça yumuşak olan kiklaların hafif aroması çorbalara çok yakışıyor. Kiklanın karnındaki şişliği merak edip hemen temizleme kararı alıyorum. Havyarlı olduğunu düşünüp üzülsem de midye parçaları çıkıyor. Şarjımın yettiği kadarıyla güzel bir av günü oldu. Videoyu beğenmeyi ve yeni videoları izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın.